Çoğumuz yaratılış hikayesini az çok biliyoruz. Bir bahçe, bir yasaklı meyve ve bir yılan. Ama bugün birlikte madalyonun diğer yüzüne bakacağız. Babil'in devasa kütüphanelerinden çıkan o tabletler aslında ne anlatıyor? İbranice metinlerin arasındaki Tehom kelimesi hangi antik tanrıçanın bedeniydi? İnsanlık tarihinin bu en büyük deşifre operasyonuna, her şeyin başladığı o kaotik sulara gidiyoruz. Çünkü her şey o karanlık dalgaların üzerinde başlamıştı. Geçmişten Geliyorum'a hoş geldiniz. Yaratılış, sanılanın aksine mutlak bir yoklukla başlamaz. Tüm metinlerde ortak bir işaret görüyoruz. Su. Önce Sümer ve Babil tabletlerine gidelim. Enuma Elish'in birinci tableti şöyle başlar. Henüz yukarıda göklerin adı konmamışken her şeyi doğuran anne Tiamat sularını birbirine karıştırıyorlardı. Tiamat, kaosun tanrıçasıydı. Şimdi bu görüntüyü aklımızda tutup Tevrat'ın ilk sayfasına Tekvin 1-2'ye bakalım. Tanrı'nın ruhu suların üzerinde hareket ediyordu. Buradaki İbranice kelime Tehom'dur. Ve dil bilimciler bu kelimenin doğrudan Tiamat ile aynı kökten geldiğini bilir. Kur'an'da Hud suresi 7. ayette karşımıza çıkan "onun arşı su üzerindeyken" ifadesi bu kadim hafızanın bir parçasıdır. Ancak bu kaotik suların üzerinde yükselen düzen sadece gökyüzünü ve yeri belirlemekle kalmadı, o suların kıyısında çok daha karmaşık bir canlının, yani insanın temelleri atılacaktı. Peki bu kaostan çıkan insan sadece basit bir çamurdan mı ibaretti, yoksa içinde saklanan karanlık bir imza mı vardı? İnsanın ham maddesi üzerine binlerce yıl tartışıldı. Çoğumuz topraktan geldik cümlesini basit bir teslimiyetle kabul edebiliriz. Ancak Mezopotamya'nın o tozlu tabletlerine baktığımızda özellikle Enuma Elish'in 6. tableti önümüze çok daha karanlık ve sarsıcı bir gerçek koyuyor. İnsan sadece uysal bir balçıkla yaratılmamıştı. Hikaye şöyle başlıyor. Tanrılar arasında büyük bir savaş yaşanmış ve isyancı tanrı mağlup edilmiştir. Bilge tanrı Enki, kaosun bu asi komutanını öldürür. Ancak Enki'nin aklında çok daha büyük, çok daha karmaşık bir plan vardır. Kingu'nun damarlarından akan o ilahi kanı yeryüzü toprağıyla, yani balçıkla karıştırır. Nedeni ise tablette şöyle yazar: tanrılara hizmet etsin diye. Peki o zaman bizim içimizde sadece toprağın tozu, yani bu gezegenin maddesi yok. Aynı zamanda öldürülmüş, isyancı, mağlup ama tanrısal bir varlığın DNA'sı var. İşte bu tanrısal suç motifi insan ruhunun neden bu kadar doyumsuz olduğunu açıklayan o bilinmezlik olabilir mi? Neden bir yanımızla muazzam sanat eserleri yaratırken diğer yanımızla Kingu gibi yıkıcı savaşlar çıkarıyoruz? Belki de içimizdeki o asi tanrı kanı yüzündendir. Kim bilir? Kutsal kitaplara baktığımızda bu hikaye daha zarif, daha sembolik bir halde yazılmış. Tevrat, Tekvin 2.7'de Tanrı'nın insanı topraktan şekillendirdiğini okuruz. Kur'an, Hic suresi 26. ayette ise insanın pişirilmiş çamurdan, cıvık balçıktan yaratıldığı söylenir. Ancak bu balçığın içine ilahi nefes, yani ruh eklenir. Aslında Sümer'in tanrı kanı ile semavi dinlerin ilahi nefesi aynı gerçeği ifade ediyor olabilir mi? Bizler bu dünyaya ait olmayan bir özün, bu dünyanın toprağına hapsedilmiş hali miyiz? Yani metinlere göre insan bu şekilde var edilmiş. İçinde tanrısal bir isyanın özü ve toprağın o sessiz sadeliğiyle. Fakat bu mühendislik süreci bittiğinde insan henüz tam değildi. Yalnızlık bu yeni canlının ruhuna ağır gelmiş olacak ki erkeğin yanına onunla bu mirası paylaşacak bir eş gerekmişti. Ve işte tam bu noktada tarihin en büyük kelime oyunu devreye girecek. Ve kadının aslında kim olduğu gerçeği bir kaburga kemiğinin altına sonsuza dek gömülecekti. Havva gerçekten bir kaburga kemiğinden mi geldi?
yüzyıllardır bize anlatılan erkeğin tek bir kemiğinden ona bağımlı ve ondan eksik bir parça olarak yaratıldığıydı. Ama gelin bu hikayeye bir de Sümer'in tozlu arşivlerinde yazan o devasa kelime oyununa bakarak deşifre edelim. Sümer metinlerinde özellikle Enki ve Ninursak destanında çok garip bir olay anlatılır. Bilgelik tanrısı Enki yasak meyveleri yediği için hastalanır ve vücudunun 8 organı iflasın eşiğine gelir. Enki'nin en çok canını yakan bölgesi ise kaburgasıdır. Onu bu acıdan kurtarmak, o kaburgayı iyileştirmek için özel bir varlık yaratılır. Tanrıça Ninti. İşte tarihin akışını değiştiren o dilsel şifre tam da burada saklı. Sümerce'de Ti kelimesi sihirli bir kelimedir. Çünkü Ti hem kaburga demektir hem de yaşatmak, yaşam vermek. Yani Ninti'nin ismi Sümerce'de iki anlama birden gelir. Kaburganın hanımı ve yaşam veren hanım. Peki ne oldu da bu muazzam anlam bir kemik parçasına dönüştü? Hikaye Sümer'den çıkıp İbranice'ye, oradan da kutsal metinlere taşınırken bu çift anlamlılık kayboldu. Tekvin 2.22'ye gelindiğinde yaşam veren o kutsal sıfat bir kenara itildi ve geriye sadece soğuk, cansız bir kaburga kelimesi kaldı. Oysa Havva'nın İbranice'deki ismi olan Hayah doğrudan yaşayanların anası demektir. Yani o Adem'den kopan bir parça değil, aslında yaşamın ta kendisidir. Artık iki varlık da dünyadaydı. Biri toprağın tozu ve Tanrı'nın kanıyla harmanlanmış Adem. Diğeri ise cennetin tam ortasında bir bütün olarak yürürken gölgelerin arasından tarihin akışını sonsuza dek değiştirecek o figür ortaya çıktı. Onlara tanrılık vaat eden, gözlerini açacağını söyleyen ama aslında ellerindeki en büyük hazineyi yani ölümsüzlüğü çalmaya niyetli o antik hırsız. Kimden söz ediyorum? Yılan. Şimdi gözlerimizi dünyanın en eski kütüphanesine, Gılgamış Destanı'nın 11. tabletine çevirelim. Kahramanımız Gılgamış, ölümden kaçmak için çıktığı o amansız yolculuğun sonunda nihayet gençlik otuna yani ölümsüzlüğün anahtarına ulaşır. Ancak yorgundur. Bir su birikintisinde serinlemek isterken otu kıyıya bırakır. İşte o an sinsi bir yılan sudan süzülür. O kutsal otu kapar ve orada derisini değiştirerek yeniden gençleşir. Gılgamış ise elinde kalan koca bir hiçlikle yaşlılığa ve ölüme mahkum edilir. Şimdi bu sahneyi zihnimizde dondurup binlerce yıl sonrasına Tekvin 3'ün satır aralarına gidelim. Sahne neredeyse aynı. Cennetin ortasında bir yılan sessizce "Bu meyveyi yediğinizde Tanrı gibi olacaksınız" der. Yine benzer şekilde Kur'an'da Taha suresi 120. ayette bu hile çok daha net bir şekilde karşımıza çıkar. Şeytan Adem'in kulağına eğilir ve "Sana ebedilik ağacını göstereyim mi?" diyerek o zehirli soruyu sorar. Buradaki trajik benzerliği görebiliyor musunuz? Sümer'de yılan ölümsüzlük otunu fiziksel olarak çalıp kaçarken semavi dinlerde insanı bir yalanla kandırarak ölümsüzlük kapısının dışına atılmasına sebep olur. Her iki anlatıda da yılan gençleşir ve güçlenir veya varlığını sürdürürken insan toprağın altına girmeye mahkum edilen taraf olur. Sanki yılan insanın ilahi makama yükselmesini engelleyen o gizli düşman bir yazılım gibidir. Peki bu büyük kaybın yaşandığı o bahçe yani cennet, o muazzam yer neredeydi? Bulutların arasında mı yoksa hala bu dünya üzerinde saklı olan gerçek bir toprak parçasında mı? İnsanlık o bahçeden kovulurken sadece ölümsüzlüğü değil, belki de gerçek evini kaybetmişti. Şimdi birlikte o kayıp adresin yani Eden'in izini Mezopotamya'nın nehirlerinde sürelim. Sümer tabletlerinde Eden kelimesi doğrudan ova demekti. Sümerlerin cenneti olan Eridu'nun çevresindeki o bereketli topraklar onların Eden'iydi. Tekvin 2.8'de Tanrı'nın doğuda Aden'de bir bahçe diktiği söylenir. Kur'an'daki Ad cennetleri de bu ismi binlerce yıl sonrasına taşır. 4 nehir, Dicle, Fırat, Pison ve Gihon. Bu nehirler hem Tevrat'ta hem Sümer metinlerinde cennetin sınırlarını çizer. Yani aslında kovulduğumuz yer fiziksel olarak bu dünya üzerindeydi. İnsanlık aslında kendi evinden, kendi coğrafyasından
kendi hakikatinden sürülmüştü. Topraktan başladık, suların içinden geçtik ve sonunda kapıları yüzümüze kapanan o bahçeye baktık. Ama hikaye burada bitmedi. Çünkü tüm bu anlatılanların ardında her şeyi var eden tek bir frekans, tek bir güç gizli. Videoyu bitirmeden önce sizi İncil'in o sarsıcı girişiyle baş başa bırakmak istiyorum. Yuhanna 1:1. Başlangıçta söz vardı diye yazar. Sümerlerin dünyayı isimlendirerek var etmesinden Kur'an'ın kün, ol emrine kadar her şey tek bir hakikate işaret ediyor. Evren bilinçli bir sözle başladı. Bugün Sümer tabletlerini ve kutsal kitapları yan yana koyduğumuzda gördüğümüz şey bir kopya hikayesi değil, insanlığın ortak hafızası gibi. Metinlerin bize anlatmak istediklerini toparlayacak olursak, bizler çamurun içindeki tanrı kanıyız. Bir çeviri hatasıyla kaburgaya hapsedilen yaşamın çocuklarıyız. Ve bizler bir yılanın çaldığı ölümsüzlüğü hala arayan o Gılgamış'ın torunlarıyız. Belki de geçmişten geliyorum dememizin asıl sebebi budur. Çünkü gelecek çoktan yaşanmış bir geçmişin tekrarıdır. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.